Burada ne yapıyorsun? Senin için bir sürprizim var. Teşekkür ederim. Çiçekler çok güzel. Güzel olan sensin. Seni o kadar özledim ki. Ben de seni özledim. Tüm stresli olaylardan sonra Cihan Alya için küçük ama hoş bir sürpriz yapmaya karar verir. Yeni dairesine habersiz gelir ve Alya kapıyı açtığında onu görmeyi gerçekten beklemiyordu ve tepkisi şaşkınlığını ele veriyordu. Cihan elinde bir buket çiçekle karşısında duruyordu. Alya bu jesti sıcaklıkla karşıladı ve bu, aralarındaki atmosferi anında değiştirdi. Cihan daireye girer ve bu mekan, Alya için yeni olmasına rağmen, bir an için tanıdık bir yakınlık hissiyle dolar. Onun için bu sürekli gerginlikten uzaklaşmasını sağlayan gerçekten hoş bir sürprizdir. Cihan sadece sebepsiz yere gelmediğini, onu özlediği için geldiğini gizlemez. Onsuz malikanedeki hayatın boş ve alışılmadık hale geldiğini açıkça belirtir. Alya da kendi duygularını inkar etmez ve bu ayrılığı çok derinden yaşadığını itiraf eder. Onun yanında her zamanki hayatına dönmek ister, ancak koşullar onları temkinli davranmaya zorlar. Boran'la ilgili durum çözülene kadar görüşmelerinin gizli kalacağını ve en azından kısa bir süreliğine birlikte olmanın tek yolunun bu olduğunu fark ederler. Bir araya geldiklerinde, dış baskı olmadan sakin bir şekilde konuşma fırsatını değerlendirirler. Alya için özellikle Meryem ile ilgili olarak Cihan'ın nasıl ilerlemeyi planladığını anlamak önemlidir. Bu konunun kendisi için hassas olduğunu gizlemez. Cihan Meryem'in güvenliğini sağlamak için onu tehlikede olmayacağı bir yere göndermeyi, ancak aynı zamanda onu desteksiz bırakmamayı amaçlayan planını açıklar. Bu kararın rasyonelliğine rağmen, Alya içten içe rahatsızlık duyar ve kıskançlıktan tamamen kurtulamadığını itiraf eder. Durum göz önüne alındığında tepkisi doğaldır, ancak Cihan bu şüpheleri gidermeye çalışır. Önceliklerinin aynı kaldığını ve hayatını bağlayacağı tek kadının o olduğunu açıkça belirtir. Konuşma yavaş yavaş geleceklerini belirleyecek daha önemli konulara döner. İkisi de şu anki asıl amacın Deniz'in velayet sorununu çözmek olduğunu anlarlar. Bu Boran'a olan sürekli baskıdan ve bağımlılıktan kurtulmalarını sağlayacaktır. Cihan ancak bundan sonra açıkça birlikte olabileceklerini ve ilişkilerini gizlemek zorunda kalmayacaklarını vurgular. Sürekli gerilim ve zor koşullar altında, Alya başlangıçta ciddi bir endişeye neden olmayan, sağlığında değişiklikler fark etmeye başlar. Halsizlik, periyodik rahatsızlık ve genel yorgunluk hisseder, ancak bunu sürekli stres nedeniyle alıştığı bir durum olarak açıklar. Cihan da bu değişikliklere dikkat eder ve endişelenmeye başlar. Ancak Alya durumu fazla önemsemeden onu sakinleştirmeye çalışır. Zamanla belirtiler tekrarlar ve bu, durumunun gerçek nedenini düşünmesine neden olur. Her şeyin sadece sinirsel gerilimle bağlantılı olmayabileceğini kabul etmeye başlar. Yavaş yavaş, bu şüphe artık görmezden gelemeyeceği somut bir varsayıma dönüşür. Belirsizlikten kurtulmak için Alya, tahminlerini kontrol etmeye karar verir ve bir gebelik testi yapar. Sonuç onun için beklenmedik ve kafa karıştırıcıdır. Hamile olduğunu fark etmesi, içinde bulunduğu koşulların istikrarsız ve tehlikeli olması nedeniyle hemen huzur getirmiyor. İçten içe anneliğe hazır olmasına ve Cihan'dan bir çocuk istemesine rağmen, henüz çözülmemiş sorunlar ve riskler nedeniyle bu an onun için çok zor görünüyor. Bundan sonra davranışları değişiyor ve bu Cihan'ın dikkatinden kaçmıyor. Durumunun nedeninin sadece fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığını hissediyor ve neler olup bittiğini doğrudan öğrenmeye çalışıyor. Alya artık saklamanın bir anlamı olmadığını düşünüyor ve hamileliğini açıkça anlatmaya, aynı zamanda korkularını ve deneyimlerini paylaşmaya karar veriyor. Bu haber Cihan'a içten bir sevinç veriyor. Çünkü bunu ortak geleceklerinde önemli bir adım olarak görüyor. Aynı zamanda Alya'nın durumunun farkında ve tepkisinin duygularındaki şüphelerden değil, doğmamış çocuğun güvenliğine duyduğu korkudan kaynaklandığını anlıyor. Bu da onu kendi sevincini sorumluluk ve destekle birleştirmeye zorluyor. Durum hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşurlar, duygularını gizlemezler ve doğru çözümü bulmaya çalışırlar.
Cihan konumlarını güçlendirmenin yollarından birinin resmi bir evlilik olabileceği sonucuna varır. Çünkü bu onlara gelecekte daha fazla güven verecektir. Ancak Aliye riskleri hemen değerlendirir ve Bora'nın öne sürdüğü şartlar nedeniyle böyle bir adımın kendisine karşı dönebileceğini anlar. Deniz'i kaybetmeyi göze alamaz ve bu nedenle şimdilik bu seçeneği bir kenara bırakmak zorunda kalır. Cihan Alya'nın pozisyonunu itirazsız kabul eder ve korkularının haklı olduğunu itiraf eder. Şu anda en önemli şeyin hayatlarını etkileyen ana tehdidi ortadan kaldırmak olduğunu anlar. Bu yüzden bir çözüm üzerinde çalıştığını ve net bir eylem planı olduğunu açıkça belirtir. Özgüveni ve sorumluluk alma isteği, Alya'nın içinde bulundukları zor durumda bile belli bir istikrar hissetmesine yardımcı olur. Olaylar Cihan ve Alya arasındaki ilişkinin duygusal bağlılığın ötesine geçerek bilinçli bir ortaklık düzeyine ulaştığını bir kez daha doğrular. Zorunlu ayrılık durumunda bile birbirlerinden uzaklaşmazlar, aksine yakınlığı korumak ve birbirlerini desteklemek için fırsatlar ararlar. Cihan'ın Alya'nın yanına gelmesi. Bu ilişkinin koşullar ne olursa olsun onun için öncelikli olduğunu ve geçici olarak bile olsa mesafeye katlanmaya hazır olmadığını vurgular. Dairedeki buluşma, bağlantılarının bulundukları yer veya koşullara bağlı olmadığını gösterir. Yeni ve henüz alışkın olmadıkları bir ortamda bile, aralarındaki birlik duygusunu hızla yeniden kurarlar, bu da duygularının derinliğini ve karşılıklı güvenlerini gösterir. Aynı zamanda bu durum, çifte bir gerçeklik yaşamak zorunda olduklarını vurgular, dışarıda dikkatli olmak, içeride ise birlikte kalmak ve ortak planlar yapmak. Meryem konusu duygusal gerilim faktörü olmaya devam ederken, aynı zamanda ilişkilerinin olgunluğunu da gösterir. Hamilelik haberi, sadece duygusal durumlarını değil, aynı zamanda olup biten her şeye yaklaşımlarını da değiştiren önemli bir an haline gelir. Bu sorumluluklarına yeni bir boyut katar ve onları sadece kendi duygularını değil, doğmamış çocuğun güvenliğini de hesaba katarak stratejik düşünmeye zorlar. Cihan'ın tepkisi bu sorumluluğu kabul etme ve Aliye'ye destek olma isteğini gösterir. Sevinci, riskleri anlama duygusunu gölgelemez, aksine onu ve çocuğu her türlü tehditten koruma arzusuyla birleşir. Aliye ise, aceleci ve zarar verebilecek kararlardan kaçınmasını sağlayan rasyonellik ve durumu yanılsamalar olmadan değerlendirme yeteneğini gösterir. Sonunda tüm olayların onları bir çift olarak daha da güçlendirdiği açıkça ortaya çıkıyor. Artık dürtüsel davranmıyorlar, bunun yerine çocukları korumayı, aileyi muhafaza etmeyi ve dış baskıyı kademeli olarak ortadan kaldırmayı esas alan net bir strateji oluşturuyorlar. İlişkileri sadece duyguların değil, sorumluluğun, güvenin ve her türlü zorluğa birlikte dayanabilme yeteneğinin de kilit rol oynadığı bir aşamaya giriyor.